Arkadaşlar şöyle bir ders çekmiştim. Tam da yayına atıyordum ki maalesef videomuz kaydolmamış. O yüzden içeriklerimi sileceğim ve tekrardan kaydımızı başlatacağız. Maalesef böyle 50-55 dakikamız gidebiliyor bazen. Eee, Bugün koleksiyonlar dersiyle başlıyoruz. Koleksiyonlarımız bizim için veri tiplerinde kullandığımız türlerde en önemli şeylerden bir tanesi. Collection olarak geçiyorlar. Koleksiyonlar birden fazla veriyi tek bir yapıda tutmamızı sağlayan veri yapılarıdır diyebiliriz. Biz bu koleksiyonlardan önce array'leri göreceğiz. Array'ler sabit boyutlu listelerdir ve belirli sayıda eleman tutar diyelim. Ardından da array'lerle ilgili birkaç özellik tanımlamaya çalışalım. Sabit uzunlukta olduğunu söyledik. Tek bir veri tipi tutarlar. Value type'tır. Value type ne demek? Kopyalanır, referans tutulamaz. RAM'de tutulduğu yer doğrudan orayı baz alan verilerde referans diyoruz. RAM'de doğrudan adres olarak tutulduğu yeri doğrudan oraya almayan, bir kopyasını kullanan yerlere de value type diyoruz. Yani referans type değil, value type olarak kullanılıyor. Kopyalanarak kullanılıyor anlamına geliyor. Bunun biraz daha detayına daha sonra giriyor olacağız. Eee, boyutu sonradan değiştirilemez. Yeni eleman eklenemez. Mevcut eleman silinemez. Çünkü boyutu sabit dediğimiz gibi. Ama elemanı güncelleyebiliriz. Şimdi gelelim bir array tanımlamaya çalışalım. Var numbers diyorum ve 3 elemanlı bir array tanımlayacağımı söylüyorum. Bunun veri türünün integer olacağını söylüyorum ve ardından eşitliğin öbür tarafına geçip yine 3 elemanlı bu bir integer türünde veri tutacak ve değerlerini süslü parantezler arasında bir virgülle 10, 20, 30 olarak verebiliyorum. fmt nokta println ile array elemanları diyelim. Bu array'in her bir elemanına indeks numaralarıyla ulaşabiliyoruz. Burada 10 bizim için 0. indeks, 21. indeks, 32. indeks. Eleman sayısı 3 fakat indeks numarası 0'dan başladığı için 0, 1 ve 2 olarak yazdırıyor olacağız. Şöyle numbers'ın 0.'sı diyorum. 0. indeksi yazdırmak için. Bir virgülle beraber numbers'ın birincisi, numbers'ın ikincisini yazdırıyorum. Hemen aşağıdan bir bakalım. 10, 20, 30 olarak değerlerimizi görmüş olduk. Bir de güncelleme yapalım. Numbers'ın birinci elemanına geliyorum ve 99 olarak bunun güncellenmesini istiyorum. fmt.println ile güncelleme sonrası array diyelim. Güncelleme sonrası numbers'ı komplesini bir bastıralım. Tekrardan çalıştırdığımızda 20 değerinin 99 olduğunu görüyorum. Çünkü birinci indeks 20'ye denk geliyordu. Onu güncellemiş olduk. fmt.println'de şöyle bir çizgi koyalım. Yapacağımız işlemleri ayırmak adına 2 tane olsun. Array'de aralık seçme diye bir kavramımız var. Bu bizim için en önemli kavramlardan bir tanesi. Slice'larda da bunu kullanacağız. O yüzden bunu dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aralık seçimi diyelim hatta. Şöyle slice demeyelim direkt. Aralık seçimi. Buna da slice yani slicing hatta deniyor. Şöyle sub array diyorum. Yani alt array anlamına gelen bir değişken oluşturuyorum ve diyorum ki buna numbers array'inin 0. indeksinden başlayarak 2. indeksine kadar alsın fakat 2. indeks dahil mi? Değil arkadaşlar. Hemen altına yorumumu da yazıyorum. 0. indeksten başlar. 2. indekse kadar elemanları alır. Fakat 2. indeks dahil değil.
Bunu da hemen fmt.println'e alt array diyelim. Sub array'imizi basarak görmeye çalışalım. 10 ve 99 değerini görüyoruz. Çünkü niye? 0'ıncı indeks, 1'inci indeks. Nereye kadar alacaktı? 2'nci indekse kadar. 2'nci indeks neresi? 30. 30 var mı? Burada yok. 99 alma sebebi de burada güncellemiş olmamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu bir slicing örneği. Slicing'i tabii farklı şekillerde de yapabiliyoruz. Sub array 2 diyelim ve numbers'ın bu sefer 1'inci indeksinden başlasın ve sonuna kadar gitsin. fmt.println ile alt array 2 diyorum. Alt array dememin sebebi de sub dedik ya, o yüzden alt array diyorum bu arada. Bir anlamı yok yani. Burada farklı. Sub array 2'yi de burada bastırıyorum. Ne yapacakmış? Birinci indeksten başlayacakmış. Sonuna kadar bakın sağ tarafını yazmadığımız için 2 noktadan sonra sonuna kadar gelecekmiş. Bizim birinci kısmımız neydi indeksimiz? 20. 20'yi ne yapmıştık? 99. 99'dan başlayarak sağ taraftaki 30 değerine kadar yazmasını bekliyoruz. Böyle biraz da büyütelim. Bakın 99 ve 30 değerini bizim için getirmiş oldu. Burada da aldık. Bunun sonrasında subarray 3 diyelim. Bir tane daha farklı bir tanımlama yapalım. Numbers'ımız baştan başlasın yani. 0'ıncı indeksten başlasın. 2 nokta koyuyorum. Bakın sol tarafı vermiyorum. 2'nci indekse kadar gitsin diyorum. Bu da ne yapacak? Sol taraftan başlayacak ama 2'nci indeksi dahil etmeden alacak. Onu da şöyle görmeye çalışalım. Println görelim. Şöyle 10 ve 99 tekrar gördük. Sebebi neymiş? 0'dan başlıyor. 0 neresi? 10. 2'nci indeks neresi? 99 artık. Kaça kadar al dedik? 2'nci indekse kadar al dedik. 0, 1, 2. 2'yi dahil etmiyor. Yine bu şekilde de bir kullanımımızı yapabiliriz. Bunu hemen şöyle yorum satırlarını alalım. İç içe array örneği. Bu iç içe tanımlaması önemli arkadaşlar. Buna da bazen matrix olarak görebilirsiniz. Matrix konusu olarak. Var diyorum, matrix diye bir değişken tanımlıyorum. Bu değişkenin adı. Herhangi bir şey diyebiliriz. Ahmet, Mehmet herhangi bir isim verebiliriz. Burada diyorum ki önce kaç boyutlu olacağını söylüyoruz. 2 boyutlu kaç elemanlı olacak? İşte 3 elemanlı bir array tanımlıyoruz. Ve bu array'i veri türü ne olacak? Integer türünde olacak diyorum. Eşitin öbür tarafına geçtiğimde yine 2 boyutlu ve 3 elemanlı yine verinin türünü veriyorum ve ardından süslü parantezlerimi açıyorum. Şöyle süslü parantezin içine girdikten sonra da her bir boyut için yeni bir süslü parantez oluşturuyorum. Bu birinci boyutum için. Diyorum ki 1, 2, 3 değerlerine sahip olsun. Virgül koydum ve bir alt satıra geldim. Tekrardan süslü parantezimi açtım. 4, 5 ve 6 değerlerine sahip olsun. Ve şu en altta da virgülü koymayı unutmuyorum arkadaşlar. Virgülü istiyor çünkü tanımlarken. Burada birinci boyutumuz, ikinci boyutumuz. Fakat her bir boyut nasıl ki sıfırıncı eleman olarak başlıyordu, burası sıfırıncı boyut, burası birinci boyut olarak geçiyor. Toplam kaç boyut var? 2 boyut var. 3 elemanlı dedik. Bakın içerisinde 1, 2, 3 eleman var fakat yine sıfırıncı indeks, birinci indeks ve ikinci indeks olarak bu matrix'in içindeki elemanları almış oluyoruz. Şimdi bunlara bir ulaşmaya çalışalım. Matrix, matrix de demeyelim hatta. Sıfırıncı boyut, sıfırıncı boyut, birinci indeks diyelim. Ona da şöyle matrix'in sıfırıncı boyutunun birinci indeksini almış olalım. Ve burada da birinci boyutun ikinci indeksini almaya çalışalım. Birinci boyutun ikinci indeksi. Yani birinci de sıfırıncı boyutun birinci indeksi. Burası ne? Sıfırıncı indeks. Burası ne? Birinci indeks.
Yani birincide 2 demesini bekliyoruz. İkincide ise, yani şurada ise birinci boyut, yani burası sıfırıncı boyut, burası birinci boyut. Birinci boyutun içinde ikinci indeks diyor. Sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks. Yani 6 değerinin vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Ve sonuç olarak 2 ve 6 değerlerini elimize aldık. Bu da bizim için bir matrix ve iç içe array tanımlamasıydı diyelim. Sonrasında gelelim slice'lara. Slice'lar array'lerden farklı olarak dinamik, uzunluktadır. Yani boyutu sonradan değiştirilebilir. Tek bir veri tipi tutarlar, aynı array'ler gibi. Hafızada, yani az önce bahsettiğimiz gibi, hafızada bir array referans tutarlar. Bu ne demek? Aslında slice'lar hafızada tutulurken sanki bir array tutuluyormuşçasına işlem yaparlar. Bir array olarak görülürler. Bunun dışında ne diyebiliriz? Boyutu sonradan değiştirilebilir dedik. Yani şunu da yazalım, reference type diyelim. Reference type'tır. Bakın, array'ler value type'tı. Burası reference type'tı. Reference type ne demekti? Kopyalanamaz fakat referans tutulabilir. Referans tutulması ne demekti? RAM üzerindeki ilgili adresi doğrudan kullanıyor. Array'ler ise kopyalanabilir, referans tutulamazdı. Arasında ufak bir fark var böyle. Gerçek hayatta da arkadaşlar genellikle array'den çok slice'lar kullanılabilir diyelim. Kullanılır. Yani genelde bunun kullanıldığını biraz daha fazla göreceksiniz çünkü, boyutu sonradan değiştirilebildiği için array'in değiştirilemiyor. Elemanın sabit olmadığı sürece genelde, slice'lar kullanılıyor. Number slice diye bir, eee, değişken oluşturuyorum ve buna diyorum ki boş bir array açıyorum ve diyorum ki integer. Integer türünde aslında bir array tanımlamışım anlamına geliyor fakat, bunun yani adı bizim için bir slice. Sonrasında diyorum ki yine bir array ve bunun integer türde olduğunu söylüyorum. Yine bu 10, 20, pardon, tırnak açtık. 10, 20 ve 30 değerlerini taşısın. Bunun bir örnek olması adına number slice 2 diyorum. Şurada ben eğer ki veri türünü vermek istemiyorsam vermezdim. Hatta şöyle var'ı da yazmazdık. Şöyle bir tanımlama da yapabilirdik arkadaşlar. Hani ister üstteki gibi ister alttaki gibi tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Biz üsttekiyle şu anda devam edelim. Böyle bir number slice tanımlamış olduk. Yine bu number slice'a array'lerdeki gibi ulaşıyoruz. Hatta array'deki kısmı alayım ben. Şöyle altına gelip yapıştırdım. Array'deki elemanlar değil, slice'daki elemanlar. Number slice'ın elemanlarının sıfırıncısı, birincisi, ikincisi. 10, 20, 30 değerlerini bizim için yazdırıyor olacak. Şöyle kaydetmeyi unutmayayım. Çalıştırdım ve slice'ın elemanlarını 10, 20, 30 olarak görmüş olduk. Şimdi array'ler gibi çalıştırırsan az önce yukarıdaki yorumlarda da yazdık. O yüzden referans, type olduklarını söyledik. Yani bunlar aslında hafızada array olarak tutuluyorlardı. O yüzden array ile neredeyse aynı. Tek farkı daha boyutları değişebiliyor. Boyutu değişebilmesi sebebi de neydi? Eklemeler yapabilmek. O yüzden bir eleman eklemeye bakalım, diyelim. Eleman eklerken nereye eşitlik verelim? Tabii ki number slice'a. Güncelleyeceğim için eşitlik veriyorum. Yeni bir değişken tanımlamıyorum. Ardından diyorum ki append. Append demek burada bizim için append'le birden fazla işlem yapabiliyoruz aslında. Ama amacımız yeni bir eleman eklemek olduğu için önce bu append'i kullanarak eleman eklerken hangi slice'a, append edeceksem önce onu yazıyorum. Ardından bir virgül koyuyorum. Bu virgülden sonra da ekleyeceğim örneğin 40. 10, 20, 30'u eklemiştim ve 40 değerini, eklenmesini istiyorum. Daha sonrasında fmt.println'e bir bakalım. Ne diyelim? Eklendikten sonra slice. Şöyle number slice'ımızı bir basarak görmeye çalışalım. 10, 20, 30 ve 40 değerinin ardından eklendiğini, görebiliyoruz.
Sonrasında birden fazla eleman eklemek isteyebiliriz ki genelde, hani, illaki ihtiyacımız olacak bir şeydir. İlla tek bir eleman eklemek ihtiyacımız olmayacaktır arkadaşlar. Ve bu aynı zamanda birden fazla eleman eklerken de şunu düşünelim. Bir array'imiz var. Bir farklı bir tane daha array'imiz var. Bu array'imizi, biz number slice'la birleştirmek, yani number slice'ın sonuna eklemek istiyoruz aslında burada. Number slice diyorum, eşittir diyorum, yine append'i kullanıyorum. Hangi, array'e bir ekleme yapacağım? Number slice'a bir ekleme yapacağım. Peki buna bir array tanımlıyorum hemen üstünde. More numbers, yani daha fazla sayı, numara anlamına gelen bir, şey tanımlayalım ve bu bir integer türünde olsun. 40 vardı, 50 ve 60 değerlerini ekliyor olalım. Buraya da geliyorum, diyorum ki ben more numbers, değerini ekleyeceğim. Fakat burada 3 tane daha sonuna nokta koymam gerekiyor ki bunu number slice'ın sonuna doğru ekleme işlemini gerçekleştiriyor olsun. Bu 3 noktayı da ilerleyen süreçte biraz da detayına girerek anlatacağız ama şu anda biz 2 farklı veriyi birleştirip bir değişkene aktardığımız zaman bu şekilde bir eşitlik verdiğimizi, yani 3 noktayla beraber yaptığımızı bilmemizde faydası bulunuyor arkadaşlar. fmt.print, elen ile daha fazla eleman eklendikten sonra number slice diyorum. Şöyle daha fazla eleman eklendikten sonra 10, 20, 30, 40, 50 ve 60 değerlerinin number slice'ın içerisine eklendiğini görebiliyoruz. Bir güncelleme yapalım. Zaten array'dekiyle aynı ama bir yapalım yine de. Number slice'ın, işte, örnek veriyorum, 0'ıncısı diyelim. 0'ıncısını 45 olarak güncelliyorum. İlk eleman güncellenecek. Güncelleme sonrası dedim ve ilkinin 0'ıncı indeksin 45 olarak güncellendiğini görebiliyoruz. Şimdi gelelim slice'larda bir aralık seçmeye bakalım. Yani bu neydi? Slicing işlemi. Şimdi subslice diyelim. Yani ilk alt slice anlamında bir değişkenimiz olsun ve bu number slice'ın, 1'inci ve 4'üncü eleman aralığını alsın. Yine bu deminki gibi array'lerdekiyle aynı ama yorum olarak yine yazalım. 1'inci indeksten başlar, 4'üncü indekse kadar fakat 4'üncü indeks dâhil değil. Burası önemli. Peki bunu bir bastıralım. Eee, alt slice diyelim. Top slice. Alt slice'ımız 20, 30 ve 40 olarak görmüş olduk arkadaşlar. Çünkü niye? Number slice'ını direkt 4'üncü indekse kadar al demiş olduğumuzdan dolayı 4'üncü indekse kadar aldı. Normalde neydi? 0'ıncıyı almayacak çünkü 1'den başlayacak. 1 neydi? 20. 20'yi yazdı, 30'u yazdı, 40'ı yazdı. Yani 0, 1, 2, 3, 4 neymiş? 50. 4 dâhil değil, 60 da dâhil değil. Arasında kalan kısmı bizim için ayırmış oldu. Şimdi yukarıdaki normalde yaptığımız işlemlerin bire bir aynısı burası için de geçerli. Sadece burada birkaç tane daha, yine örnek yapalım istiyorum. Böyle subslice 2 diyorum. Diyorum ki number slice'ın, şöyle yapsın. 2'nci indeksten başla, sonuna kadar git. Bu neymiş? 2'nci indeksten başla, sonuna kadar git. Ve fmt.println ile bakalım. Alt slice 2, top slice 2'yi böyle basalım. Hemen altta da görelim. 2'nci indeksten başlayacakmış. Neresiymiş 2'nci indeksimiz? 0, 1, 2. 2'yi al ve bakın sonrasındakilerin hepsini bizim için şurada almış oldu. Bir de şöyle subslice 3 olarak tanımlama yapalım. Number slice'ın bu sefer de, eee, baştan başla 4'ü dâhil etmeden al. Yani şunun aynısını yapıyorum aslında ama baştan başlayacağı için bu 1'den başlamıştı. Burası 0'dan başlayacak.
Yani şuraya da yazalım. 0'ıncı indeksten başla, 4'e kadar git. 4 dâhil değil. Yani 4'üncü indeks dâhil değil anlamına geliyor. fmt.println ile alt slice 3'ü bastıralım. 45, 20, 30, 40 değerlerini aldı. 4'üncü ve sonrasındaki değerleri yazmamış oldu. Burası şu ana kadar güzel. Şimdi bu slice'lardan eleman silebiliyoruz arkadaşlar. Fakat eleman silme birazcık bir tık karışık gelebilir. Bunun tekrar sayısını arttırdığınız takdirde, anlamada birazcık daha kolaylık sağlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden lütfen tekrar sayısını arttırın. Belki ben anlatım sırasında çok da iyi anlatamayabilirim. Fakat tekrar sayısı arttığında mutlaka sizler denediğiniz için daha rahat anlayacaksınız. İndeksteki, 2'nci indeksteki elemanı sildirme. Şimdi bunu illaki şu anda benim yaptığım gibi değişken üzerinden yapmak zorunda değiliz. Fakat daha değişkeni yerine koyarak işlem yaparken kolaylık sağlayacağından dolayı anlatırken o yüzden ben değişken üzerinden yürüyorum. 2'nci indeksteki elemanı sileceğim için index to remove dedim. 2'nci indeksin, adını verdi yani. 2'nci indeks sil hangi indeksi sileyim? 2'nci indeksi sil anlamında bir değişken oluşturmuş oldum. Eee, Daha sonra diyorum ki number slice'ın hatta şöyle diyelim. Burada yapacağımız işlem ne arkadaşlar? 2'nci indekse kadar olan elemanları almak, 2'nci indeksten sonraki elemanları almak ve bunları birleştirmek. Haydi bunu bir görelim. Çünkü direkt işleme geçersek belki anlaşılması birazcık daha bizim için güç olabilir. fmt.println ile diyorum ki 2'nci indekse kadar olan elemanlar diyorum ve, ne diyelim, number slice'ın number slice'ın, 2'nci indeks. Sonra bunu çoğaltıyorum. 2'nci indeksten sonraki olan hatta sonraki elemanlar diyelim. Şöyle. Bu da bizim için bunun tersi arkadaşlar. 2'nci indeksten ben eğer sonrasından bahsediyorsam index remove +1 diyorum. Çünkü niye? Bu dâhildi. Dâhil olduğu için +1 deyip 2 nokta koyuyorum. Bir bunları görelim. Öncesini ve sonrasını görelim. Bakın öncesi 45-20, sonrası 40-50-60. Hemen şuraya bakalım. En son burasıydı çünkü. 45-20, 40-50-60. Bakın 30'u almamış. Yani biz bu 2 ereği eğer ki birleştirebilirsek 30'u içeriden çıkartmış oluruz. O zaman gelelim. Number slice 2 nokta eşittir diyorum. Hatta niye 2 nokta eşittir? Direkt eşittir diyorum. Çünkü ilk defa değişken tanımlamıyoruz. O yüzden eşittir dedim. Append diyorum. Number slice ile ama number slice ile direkt değil. Yukarıda yaptığımız gibi 2 nokta index to remove'a virgül yine number slice'ın index to remove'un +1'i 2 nokta üst üste. Aynen bu ereyle bu ereyi birleştir. Tabii bunun sonuna ne yapmamız gerekiyordu? 3 nokta. Hatırlarsanız şurada more numbers'ı da yapmıştık aynısını. 2 farklı ereyi birleştirirken ikincisinin sonuna 3 nokta koymamız gerektiğini söylemiştik. Burada da aynısını gerçekleştiriyoruz. Sonra diyorum ki fmt println, eleman silindikten sonra yeterli number slice. Bakın 30 değerini aradan çıkartılmış bir şekilde geri kalanını görmüş oluyoruz. Şimdi burada bir de iç içe slice örneğini görelim. Bu tanım neredeyse array ile aynı. Şöyle direkt eşitlik vererek başlıyorum. Bu sefer uzun uzun tanımlamayacağım. 2 tane array açıyorum. 2 boyutlu olmasını istiyorum. Eğer 3 isteseydim 3 açardık. Ama biz 2 boyutlu yine olsun ki kolay olsun anlaması diye. 2 boyut üzerinden ilerliyorum. Daha sonra birincisi boyutu, ikincisi eleman sayısını belli ediyordu bizim için. Eee, iç içe 2 tane yine oluşmasını istiyoruz ve türleri yine integer olsun.
Süslü parantezlerimi açtım. Yine array'deki gibi. İlk süslü parantezimi açtım. 1, 2 ve 3 birinci boyut. İkinci boyutta da, 4, 5 ve 6 değerleri olsun. Şuraya nokta virgül koymayı, pardon, virgül koymayı unutmuyorum ve ardından fmt.println ile matrix slice elemanı diyelim. Matrix slice'ın neyi olsun? Sıfırıncı boyutun birinci elemanını getirsin. Şunu şöyle çoğalttım. 2 diyelim buna da. Bu da birinci boyutun ikinci elemanı ya da birinci elemanını getirsin yine. Birisi 2'yi getirecek, birisi 5'i getirecek. Amacımız o. Onu görebilmek. Tabii şunu kaydetmedim ben. Tekrardan kaydettim, çalıştırıyorum. Matrix slice eleman 2, eleman 5. Sıfırıncı boyut, sıfırıncı boyut. Sıfırıncı boyutun birinci indeksi, birinci boyutun birinci indeksi. İkisini de bize getirmiş oldu. Şimdi gelelim biraz daha, bizi ilgilendiren güzel bir konuya. Böyle bir çizgimizi koyalım. Konumuzun adı map. Ki bu map'ler ne yapıyor? Anahtar değer, anahtar ve daha doğrusu anahtar kelime ve değer ikilisini tutuyor. Eee, bunlara key value da deniyor arkadaşlar. Bunlar hızlı veri erişimi sağlarlar. Anahtar değerler, anahtarlar daha doğrusu diyelim, anahtar kısmı. Anahtar değerler demek doğru değil. Anahtar kısmı, benzersizdir. Yani unique'tir. Emm, değerler herhangi bir veri tipi olabilir. Yani biraz öncekilerde hep tek tip bir veri kullanmak zorundaydık ama burada böyle bir tek tip bir veri kullanmak zorunda değiliz. Buna da bir price yani fiyat örneği üzerinden ilerliyor olalım. Burada bir map tanımlıyoruz. Map dedikten sonra bir köşeli parantez açıyoruz. Köşeli parantezin içerisinde bunun anahtar yani key kısmının hangi türde veri tutacağını belirtiyoruz. Diyorum ki ben burada string, tabii herhangi bir veri türü diyebilirdik. Bunun parantezin dışına çıktıktan sonra ise bu hangi türde bir, değer tutacak, value tutacak içerisine onu yazıyoruz. Diyorum ki float64 çünkü burada fiyat tutacağım dedim ya, o yüzden float64 türünde bir veri tutmasını istiyorum. Ardından da köşeli parantezlerimi açıyorum ve diyorum ki, işte, bir kahve fiyatı olsun, 54.90, virgülü koyuyorum. Çay diyorum. Türkçe karakter burada kullanabiliyorsunuz ama tabii kullanmasak genel anlamda daha iyi olacaktır. İşte, 40 da 40 çok oldu. 25.90 diyelim ve son olarak bir tane de pasta ekleyelim. Pastamız da, işte, 140.90 olsun. Buraya da bir virgül koymayı unutmuyorum. En sonunda virgül çünkü mutlaka istiyor. Daha sonra FMT, println'le beraber diyelim ki kahve fiyatı. Kahvenin fiyatını eğer ben almak istiyorsam bu map'in içerisinden diyorum ki prices'ın, çift tırnaklarımı açıyorum ve kahve olan değerini getir benim için ekrana bas diyorum. Ve geldiğimizde kahve fiyatını 54.9 olarak, bakın 90 yazmamıza rağmen string olarak bir basış işlemi gerçekleştirdiği için 0 atıyor. 54.9 olarak değerimizi bastığını görebiliyoruz. Ben eğer ki buraya yeni bir eleman eklemek istersem diyorum ki prices'ın git bana bir kek diye bir eleman ekle. Bu elemanın da değeri örneğin 30.0 olsun ve ardından, şöyle ne diyelim buna, güncel liste diyelim. Bunu birçok kez kullanacağız. Listemizin güncel hâlinde şöyle prices olarak basarak görelim. Map'in içinde gördüğünüz gibi kahveden sonra kek değerinin 30 olarak eklenmiş olduğunu görebiliyoruz. Sonra bir de güncelleme yapalım. Yine bu eklemeyle neredeyse aynı. Sadece içeride var olan bir değeri güncellememiz gerekiyor. Örneğin, pastayı mı? Pastayı güncelleyelim. Diyelim, işte, 300.56 diye bir değeri olsun. Sonra da şu
güncel listeyi bir kez daha bastıralım. Pastamızın değeri böyle alt alta güncellendiğini görebiliyoruz. Sırada bir silme işlemi yapalım. Buradaki silme işlemi biraz daha kolay. Doğrudan çünkü elimizde bir key'imiz var. Delete diye bir anahtar sözcüğümüz var arkadaşlar. Bu delete anahtar sözcüğünü kullanarak hangi map'in içerisinde silme yapacaksanız önce map'i veriyorsunuz. Ardından da hangi key'i silmek istiyoruz? Örneğin çayı silmek istiyorum. Buna yer veriyoruz. Şöyle de bir güncel listeyi görmeye çalışalım. Bakın en alttaki listede çay değerinin kalktığını görebiliriz. Şimdi sırada bir iç içe mapping örneği görelim. Burada da, persons yani kişileri barındıran bir değişken oluşturuyorum. Yine önce ne diyorduk? Map diyorduk. Map'ten sonra, bunun anahtar kısmı için ne yazmak istiyorsak onu yazıyoruz. Anahtar kısmında string tutsun ve, yine iç içe olacağı için içeride ne yer alacak bunun value tarafında? Yine map yer alacak ve bunun anahtar, peki içindeki anahtar kısım ne olacak? Bu da string olsun ve bunun value değeri, ikinci anahtar yani şu kısım ikinci anahtar kısmımız. Bu ortadaki yerin anahtarı, value'su da string olsun. Şimdi birazcık hızlı anlattım, tam geçmedi. Onu, tam olarak bir açacağım size. Pardon, buna fazladan olmuş. Şöyle string diyorum ve köşeli parantezlerimi, pardon, süslü parantezlerimi açıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada biz ne yaptık? Benim şurada key kısmım var. İlk map'imin. Bu ilk map'in value kısmı ise şurası. Peki bu ne demek? İçeride bir map var. Map'in içinde bir map daha var. İçeride olan map'in de key kısmı burası, value kısmı burası. Şimdi hemen bakalım. Örnek üzerinden çok daha iyi anlayacağız. Şu anda bu yazdığım key kısmını TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. String verdiğimiz için string üzerinden ilerliyorum. Diyorum ki burası 1, 2, 3'tür. 2 nokta üste koyuyorum. Bir süslü parantez daha açıp içerisine gelip diyorum ki name. Name'imiz Sercan olsun. Bir virgül koydum. Last name. Last name'imiz Özen olsun. Şimdi burada biraz daha anlaşılacak ama bir örnek daha altta vereyim ki tam olarak üzerinden ilerleyelim. 4, 5, 6 bir süslü parantezimi açtım. Name kısmı dedim ki Alin, last name dedim ki Özen. Şuraya bir virgülümü ve şuraya yine virgülü koymayı unutmuyorum. Şimdi arkadaşlar burada benim bu map'imin içinde key kısmım şurası değil mi? Bakın bu key kısmı 1, 2, 3'e denk geliyor. Bu key kısmının value'su şurası. Bunun value'su burası ise şuraya denk geliyor. Bu bir map. Map'in içinde de key kısmı neresiymiş? String. Bu string'in name'e denk geliyor. Bu string'in karşılığı neymiş? Yine bir string. Burası da bu kısma denk geliyor. Bakın burası da string, burası string. Yani burası string, burası string bir değer almış oldu. Bunu da kendiniz bir kez daha üzerinden geçerek baktığınızda mutlaka anlayacağınıza inanıyorum. Şimdi biz gidelim. Burada işte person 1, 2, 3'ün mesela fmt.println ile person 1, 2, 3 adı diyelim virgül persons'ın 1, 2, 3'ünün name değerini alalım. Sonra person 4, 5, 6'mız var. Bunun da last name'ini alalım. Soyad. Birisinin adını, birisinin soyadı. Gerçi ikisi de aynı ama şuna özel 2 diyeyim ki farklısının geldiğini anlayabilelim. Last name'ini aldım. Bakalım elimizde nasıl bir sonuç geldi. Person yani kişi 1, 2, 3'ün adı Sercan. Person 4, 5, 6'nın soyadı Özen 2. Yani alttaki değere ulaşmış olduk. Yani 1, 2, 3'ün içindeki name. 4, 5, 6'nın içindeki last name. 1, 2, 3'ün içinde burası. 4, 5, 6'nın içinde de burası yer aldığı için altına ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada map'te genellikle herhangi bir şey yapmadan önce bir kontrol check mekanizması kurmanız gerekiyor. Kontrol etme diyelim. Ve bu bir fiyat tuttuğu için fiyatı aldığımı düşünüyorum ve exist diyorum. Yani var mı yok mu anlamına gelen kelimeyi kullanıyorum. Ve daha sonra diyorum ki prices'ın içerisinde pasta diye bir değer var mı? Buradan bana bir geri dönüş sağlıyor. Eğer ki varsa bunu true dönüyor.
ve aynı zamanda price'ın da içerisine dolduruyor ilgili değerle beraber. Biz if'le diyoruz ki genelde bunu. Var mı? Kontrol et. Varsa bu if'in içerisine girecek. Varsa bana gitsin desin ki pasta fiyatı, tabii şunu güzel yazalım. Pasta fiyatı, price fiyatımızı doğrudan versin. Eğer ki yoksa else durumunda fmt.println pasta bulunamadı. Şimdi bizim içeride pasta var olduğunu biliyoruz. O yüzden şöyle bir çalıştırıyorum. Pastanın fiyatını yazdım. Pasta değil de pasta 2 demiş olsaydık, bakın pasta bulunamadı dedi çünkü bizim içeride pasta 2 diye bir değerimiz var mı? Yok. Olmadığından dolayı, bunu bulamadı. Şimdi gelelim döngülere. Döngüler. Tabii buraya da bir çizgi koyalım yine araya. Böyle. O çok oldu. Böyle yeterli. Şimdi array'ler üzerinde dönmek için şimdi birazdan bir len diye bir anahtar kelime kullanacağız. Bunu da kullanmak için önce böyle bir array üzerinde gösterelim. Numbers diye bir array'imiz vardı. Numbers array'inin eleman sayısı diyorum. 2 nokta üst üste ve len diye bir yardımcı fonksiyonumuz var. Bunun içerisine numbers'ı gönderiyorum. Bakalım bizim numbers'ın eleman sayısı kaçmış? En altta yazıyor. Numbers array'inin eleman sayısı 3. 3 elemanlı bir array'imiz vardı. En üstte tanımlamıştık yukarıya bakarsanız. Şimdi bu len yani yardımcı fonksiyonunu öğrenmiş olduğumuzu düşünerekten bunun içerisinde bir dönmeyi deneyelim. fmt ile bir şey yazalım mı? Yani normal bir for döngüsü yapacağız. Burada yazmayalım. Diğerlerinde yazarız. Oh, doğrudan da önerdi. Güzel. Şimdi bizim normalde bu for döngümüz neydi arkadaşlar? Önce bir değişken tanımlıyorduk. Index yani döngünün asıl elemanı. Bu değişkenimi ben 0. indeksten başlatıyorum çünkü numbers'ın içerisinde döneceğim ve dönerken her bir elemanı gidip bastırmak, göstermek istiyorum indeks ile beraber. Daha sonra for'da ne yapıyorduk? İkinci kısımda koşulu yazıyorduk. Bu koşul sağlandığı sürece benim bu for döngümün içindeki alan çalışacak anlamına geliyordu. Peki benim burada koşulum ne? I küçüktür len diyorum. Len numbers. Yani burası 3'tü. Şuraya aslında otomatik olarak 3 değerinin geldiğini düşünebiliriz. Yani 3 elemanlı olduğu için dönecek. Burada ne dedim? Küçüktür dedim. Küçük eşittir ya da büyük eşittir eşitlik kavramı vermedim. Yani i'im 0, 1, 2 olacak. 3 olduğu zaman döngü çalışmayacak. Çünkü niye? 3, 3'ten küçük mü? Değil. Eşit mi? Eşit ama burada bir eşitlik verdik mi biz? Vermedik. Vermediğimiz için çalışmayacak. Peki bu döngü her döndükçe işlem tamamladıktan sonra ne yapacak? i'yi 1 arttıracak. Son işlemimizde işlem tamamlandıkça ne yapılmasını istiyorsak onu oraya yazıyorduk. Geliyorum fmt.println'le beraber, indeks diyelim. i'yi yazdırıyorum. Tabii şuraya bir 2 nokta da koysak iyi olur. Sonra şuraya, değer diyelim. Değerimizi yazsın. Değerimiz de numbers'ın i'inci elemanı olduğu için i'inci elemanını basmasını istiyorum. Bir bakalım. 0. indeks 10, 1. indeks 99, 2. indeks 30 olarak değerlerimizi almış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Yine fmt.println'le basacağım. Diyorum ki array üzerinde range ile döngü kurma. Daha önce range ile de bir range diye bir döngü yazıldığını söylemiştim ben size ama range döngüsünü array'ler, slice'lar üzerinde görmekte fayda var demiştim. Şimdi burada ikisi üzerinde de bir görmeye çalışalım. Yine for kullanarak yapıyoruz ama deminki standart for'dan bir tık farklı arkadaşlar. For'dan sonra önce yine tanımlamamızı yapıyoruz. I virgül v diyorum. Birincisi index, ikincisi v'nin anlamında value yani değer anlamına geliyor. Ve burada yine tanımlamamızı yapıyoruz. Bu tanımlama diyor ki sen bunu range et. Yani bu aralığın üzerinde git her bir değerin indeksini indekse, value'sunu value'ya yaz. Nasıl ki burada index burada, value da number'ın i'incisiydi. Number'ın i'incisi otomatik olarak v'nin içerisinde, index de gene i'nin içerisinde yer almış oluyor. Range'den sonra
hangi array'in, hangi slice'ın içerisine girmek istiyorsak onu yazıyoruz. Biz şu anda numbers'ın içerisine girdiğimiz için numbers yazıyoruz ve süslü parantezlerimi açıp içerisine giriyorum. Bu döngü döndükçe derken biz break ya da continue gibi bir anahtar kelime kullanmadığımız sürece bu döngü dönmeye devam edecek. fmt.println ile beraber index diyorum ve i'yi yazıyorum. Değer diyorum. Değerim de benim v idi. V'yi yazıyorum. Şöyle çalıştırdık. Range ile döngümüzde de aynı sonucu almış olduk. Yine birebir aynı. Çok hiçbir fark yok ama yine de göstermek adına slice üzerinde range diyorum. For ile bir i'im var ve bir value'm var. Bunlar range ediyor. Neyin üzerinde? Number slice'ın üzerinde. Bu parantezlerimi açtım, içerisine girdim. fmt yine println'le beraber yine indeksi i ve değer olarak da v'yi yazdıralım. Slice üzerine de tüm var olan değerlerimizi bizim için basmış oldu. Gelelim şimdi bir map'in üzerine girmeye. Map'te bir tek anahtar kelimemizi değiştireceğiz. Çünkü anlamlandırmak adına bunu değiştirmesek de olur ama anlamlandırmak adına öyle yapacağız. K diyeceğim çünkü key anlamına gelen ve yine values çünkü değerini alacağım için yine value üzerinden ilerleyebilirim. Map olarak kullandığımız kısımda sanırım price'dı değil mi? Tabii fiyatları verdiğimiz kısımda oluşturmuştuk. Yukarıda bir map oluşturmuştuk ki onun adı price'tı yani. Ona yer verdim. Burada da ne diyelim? Hatta şunun üzerine bir şey yazmadık. Oraya da map üzerinde range diyelim. Ve daha sonrasında fmt yine println'le ekrana ne basalım? Anahtar diyelim. Anahtarımız k, değerimiz v. Bunu da bir şöyle görelim. Anahtar pasta değer şurada fiyat. Daha doğrusu eee, yiyecek diyeyim buna mesela. Buna da fiyat diyeyim. Bakayım nasıl bir anlamlı bir şey çıkıyor mu? Aslında hiç şuna yazmasak da olur. Daha anlamlı olabilir yani. Güzel gözüksün diye. Yani pastanın fiyatı, kekin fiyatı, kahvenin fiyatı şeklinde böyle, bir döngü kurmuş olduk içerisine dönerken. Burada önemli olan bizim için K'nin key'i, V'nin value'yu aldığını önemli. Bir hatırlatma yapalım hemen şöyle map'imize gelip. Map'imizdeki key tarafı, value tarafı. Burada basmış olduğu değerler de orası. Çok ufak bir iki tane daha örnek yapacağım. Bu örneğimizde de ne olsun? Sadece key'leri alalım map üzerinde. Map sadece key'ler diyorum. For ile key'in, kısaltması olan K'yi kullanıyorum ve diyorum ki range at prices'ın içerisinde anahtar dedim ve K'yi yazdım. Sadece anahtar kısımlar geliyor. Kek, kahve, pasta. Eğer sadece value'ları almak istersek ya da şuraya sadece değerler diyelim. For ile önce bir alt çizgi oluşturuyoruz. Şu ana kadar hiç kullanmadığımız ve ardından yine value'yu alacağım için V'yi kullanıyorum. Yine eşitlik yapıyorum. Range diyorum. Price'ın içerisine gireceğini söylüyorum ve burada fmt.println ile beraber değer diyelim ve V'yi basalım. Şimdi buradaki alt çizgi demek boş bir değişken olduğu anlamına geliyor. Genelde bu geçici değişken, boş değişken veya kullanılmayacak ama cevap olarak döndüğü zamanlarda, bir değişken aktarmak zorunda kaldığımız zamanlarda ki şurada da şu an öyle bir durumun içindeyiz. Yapacağımız, kullanacağımız değişken. Bu alt çizgiyi kullanırsak key'i alırız, kullanmazsak da id'emiz ya da, go değerlendiği zaman bize kızmaz, hata vermez.
Eğer böyle bir değişkeniniz elinize ulaşacaksa ve kullanmayacaksanız, mecbursanız boş, karakter anlamına gelen ve boş değişkenleri tutabildiğimiz, eee, yani alt çizgiyi kullanıyoruz diyeyim. Bir adı vardı da aklıma gelmedi. Bir türlü söyleyemedim. Blank, bir şey diye geçiyordu ama hatırlayamadım şu anda. Eee, Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi değerleri görmeye çalışalım. Değerlerimiz de bu şekilde. Şimdi demo dersini burada geçmek istemiyorum çünkü uzun bir ders içeriği olacak. Öyle olursa demoyu ayrı bir ders içerisinde yapalım ve şu ana kadar işlediğimiz konular her neyse, bunların tümüne burada yer vermeye çalışacağım ki ortak bir sanki güzel bir demo oluşturuyoruz havasını vermek istiyorum. Umarım az önceki dersimiz kaybolmuştu. O kaybolmaz ve şuradaki demo Go dosyamızın içerisinden devam ederiz. Görüşmek üzere.